canlı halini görseniz bu aradaki hafif simleri falan efsane duruyor. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama çok güzel bir hırka oldu. Hem kız hem erkek bebekler için çok güzel, çok ideal bir model. Zaten erkek bebekler için isterseniz simsiz, koyu renk, böyle beyaz renk, istediğiniz gibi her renk yapabiliyorsunuz. Yani çok kullanışlı bir model. Zaten bunu anlatırken videoda göreceksiniz hanımlar. Her beden ve yaş grubuna göre nasıl bu kalıbı ilerletebilirsiniz, yapabilirsinizi gösterdim. Burada maksat hırkanın modelinden çok nasıl bu hırkanın kalıbını örgüde uygulayabiliriz'i anlattım. Şimdi kullandığım ip tabii ki Polosu Candy Baby Brillo. Böyle kodunu hemen göstermek istiyorum. Krem renginin de evet rıfkımız çıktı ortaya. Krem rengi de bu şekilde göstermek istiyorum. Bu arada asla kaşındırmıyor. Zaten alerjik ya da böyle tüylü kıyafetler giyemeyenler için özellikle bir nokta göstermek istiyorum. Bileğinizin şu tarafına ipi böyle sürün, tamam mı? Eğer kaşındırmıyorsa o ipi alın. Burası çok hassas yer olduğu için ipi alın böyle sürün ve dokunduğumda bu şekilde hiçbir şekilde kaşındırmıyor ya da boynunuza sürün. Eğer kaşındırıyorsa o ipi almayın ama %3 sim kullandığı için ve yumuşacık bebek ipi olduğu için rahatlıkla bebeklerde, çocuklarda ve kendinize göre de yapabilirsiniz. Bu hırkaya yani bir tane ip yeterli oluyor. Eğer 3 aylık falan yapacaksanız bir tane ip yeterli. Fazla ip yemedi. Mesela beyazda da bir tane ipi komple yiyor ama beyazdan da çok az bir şey ip yiyor hanımlar. Kullandığım tığ numarası da zaten videoda söyledim. 2,5 milim tığ. Bakın bunu 2,5 milim ile ördüm. Bunu da 3 milim tığ ile ördüm. Bakın gevşek düştü. Bu da sıkı düştü. Gevşek düşünce daha büyük düşüyor hırka. Sık örünce daha küçük düşüyor hırka. Bu şekilde çok fazla uzattım biliyorum. Ölçüleri de videonun sonuna koydum. Umarım buraya kadar sıkılmadan dinlemişsinizdir. Hemen örgüye başlayalım. Hangi birini anlatayım Cevriye? Nereden başlayayım bilmiyorum. Hepsini anlat, hepsini. Öncığını cıncığını. Şimdi hanımlar burayı atlamadan çok güzel dinleyin. Buradaki ölçüyü eğer yaparsanız doğru bir şekilde bedeninize göre, çocuklara göre, bebeklere göre ayarlayabileceksiniz. Burada mantığı şu şekilde anlatmak istiyorum. Aslında evet örgüyü öğretmek, hani modeli öğretmek ama her bedene nasıl bu modeli kalıp gibi çıkartabiliriz? Hani size aslında kalıp çıkarma tekniğiyle örgüyü öğretmek. Şimdi size bunu anlatacağım. Buradaki mantık şu hanımlar. Bizim aslında zincirle, trabzan sayılarıyla işimiz yok. Tamamıyla santim olarak ölçülerle gidiyoruz. Eğer ölçülerle giderseniz doğru ölçüde kendi bedeninize göre, çocuklarınızın bedenine göre ayarlayabileceksiniz. Ha diyeceksiniz ki kıyafet yok bende çocuğumun ya da birisine öreceğim kıyafet yok. Giriyorsunuz arama motoruna diyelim 2 yaş hırka, yelek, beden genişliği, boy genişliği bunları ölçülerini internetten alıyorsunuz, yazıyorsunuz bir köşeye. O şekilde ilerleyeceksiniz. Şimdi size mezura ile anlatacağım. Lütfen burayı atlamadan güzelce dinleyin. Çünkü başlamadan önce bunu size anlatmam lazım ki örneği doğru bir şekilde kurmanız lazım. Şimdi bakın bu elimdeki parçaya 100 tane zincir çekmiştim. 2,5 milim tığ ile ördüm. Şöyle size şimdi hemen komple zaten bunu bütün öreceğiz. Bütün örmeyi göstereceğim size. Şöyle yapalım. Ekrana gözükmüyor. Ön ve arka şeklinde ayarladığımız zaman bakın kıyafetlerden aldığınız ölçünün en ölçüsü olacak sadece. Bakın yandan ölçtüğüm zaman 27 santim. Yani bu hırka böyle olacağı için azıcık da bir pat falan gelecek. Toplam 30 santime gelecek. Yani 27 santim en genişliği. Bunu da bakın aynı ipten ördüm. 100 tane zincir çekmiştim.
3 milim tığ ile ördüm hanımlar. Bakın nasıl fark ediyor. Bakın 32 santim. Hatta biraz daha yani gevşek düştü, bol düştü 3 milim ile ördüğüm için. Yani gevşek sevenler 3 milim tığ ile örebilir. Sıkı sevenler 2,5 milim tığ ile örebilir. Şimdi bakın beden genişliği 32-33 santim. Şimdi bakın bu elimdeki hırka, gördünüz mü? Siz elinizde bir penye, bir kazak, bir hırka fark etmiyor. Size lazım olan ölçü şu yandan genişlik ölçüsü. Bakın ön 32, arka 32 ne yapıyor toplamda? 64 santim yapıyor. Bir büyük bedenler için de diyelim 80 santim genişliğinde büyük bir hırka yapabilirsiniz. 90 santim genişliğinde zincir çekeceksiniz. Buradaki mantık aslında zincir sayısına odaklanmayın, santim olarak odaklanın. Çünkü el, tığ, ip farkı çok fark ediyor. Şimdi burada hemen şöyle başlayalım. Bakın ben burada normalde 100 tane zincir çektim ve örneği kurdum. 100 tane zincir çekmemin sebebi zaten küçük düşsün istiyorum. Bu 1 yaştan küçük, yani 6 aylık, işte 6-7 aylık gibi. Aslında 1 yaşa da olur da biz biraz büyük çalışmayı sevdiğimiz için çocuklarda ben size o şekilde 6 aylık diyorum. Şimdi şunu hemen bir zincir çekelim. Ben size bakın burayı dinleyin. Size normal küçük bir örnek üzerinden göstereceğim. Ama sizler gittiniz, ölçtünüz hırkanızı, yeleğinizi ya da bedeninizi ya da internetten bulduğunuz beden tablosu, en ölçüsünü aldınız. Diyelim buradan burası 20 çıktı yeni doğanlarda. Eğer 20 ise ön 20, arka 20, 40 santim genişliğinde zincir çekeceksiniz. Zinciri çekerken mutlaka geniş bir şekilde çekin. Sakın dar çekmeyin. Gevşek olacak. Sakın sıkı zincir çekmeyin. O zaman örneğinizin bu etek ucu şurası kasar. Eğer kasarsa hiçbir anlamı kalmıyor yani. Kasmaması lazım. Bakın gayet esnek bir şekilde olacak. Böyle bol, rahat bir şekilde çekin. Eğer eliniz sıkıysa ilk zincir yeri diyelim 3 milim tığ ile 3,5 milim tığ ile de zinciri çekebilirsiniz. Sonradan bu örneğe başlayınca 2,5 milim tığa geçebilirsiniz. Bakın bu şekilde uzunca bir zincir çekin. Şimdi diyeceksiniz ki örneği kurmadan nasıl yapacağız? Ben de size diyorum ki zinciri çekin, tamam mı? Örneği kurarız, fazla kalan zinciri kesip atarız. Bunu dert yapmayın. Örneği kurduktan sonra alırsınız yaptığınız ilk o örneğinizi, örgünüzde kıyafetinizde ölçersiniz. Şimdi size ne demek istediğimi göstereceğim. Ben şimdi minyatür olarak anlatıyorum. Lütfen benim gibi böyle küçük kısa zincir çekmeyin. Video uzun olmaması için size bunu anlatıyorum. Şimdi diyelim siz 100 zincir çektiniz, 120 zincir çektiniz, 110 zincir çektiniz. Eğer bu ipten kullanacaksanız 100 tane zincir yeterli. Elim sıkıdır diyorsanız 110 tane çekebilirsiniz. Aslında her yaş grubuna göre bir 5 zincir, 10 zincir fazla atacaksınız bu modelde. 10 zincir fazla, yani 5 zincir yeterli aslında. Velhasıl yani illa zincirlere, zincir sayısına takık olan kişiler için söylüyorum bunu. Şimdi geldik 1-2 zincir atlıyorum. İlk başladığım yerde bir tane trabzan var. Başlangıç noktam her zaman bir trabzandır örnekte. Şimdi tel aldım. Bir zincir atladım. Geldim ikinci zincire. Bakın. Bir trabzan, aynı noktaya bir tane daha trabzan. Bakın. Bir zincir atlıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Geldim. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir boşluk, 2 trabzan. Bu kadar basit aslında. Şimdi siz
Zincirinizi doldurun. Ölçünüzü bulduysanız. Böyle 3 aylık falan yapmak isteyenler varsa bu ipten örecekseniz elinizde normal ise 90 santim zincir yeterli olacaktır. 85-90 santim. Bakın zincir sayısı diyorum. Şey demiyorum. 90 santim mi dedim size? Karıştırmış oldum. Yani 90 tane zincir çekeceksiniz. Yeni doğan için. Ama yeni doğan için beden genişliği ön 25, arka 25, 50. 50 santimdir. Yani benim size anlatmak istediğim şu, santimlerle örnek kurmayı yaparsanız çok güzel şekilde her çeşit model yapabilirsiniz. Şimdi geliyoruz. Bu normalde ilk kurduğumuz örnek. Bu bizim ilk başlangıç noktamız. Şimdi ben bunu uzunca ördüm sayın, tamam mı? Geleceğim bunu ördüğüm parçayı, tamam mı? Ölçeceğim. Çünkü örnek kurulduktan sonra ölçüler zincir ölçüsü de değişebiliyor. Siz uzun zincir çekin. Bunu doldurun. Bu uzun zincir doldur. Gelin ölçün. Gelin bunu alın. Tamam mı? Bu şekilde çalışın hanımlar. Yani burada maksat şu. Yani nasıl modeli bir başkasına bağlı kalmadan yapabilirim. Buradan gelin ölçün. Diyelim bunu zincir sayın. Demek ki öreceğim. Şuraya kadar daha öreceğim. Sonra yani bunu şuna göre dolduracaksınız zinciri. Şimdi zinciri doldurduk. Tamam mı? Lütfen burayı yanlış anlamayın. Ben size kısa olarak anlatıyorum. Yakınlaştıralım. Zinciri dolduruyoruz. Geldik. Şimdi mesela istediğimiz genişlik oldu diyelim. Yaptığımız bu parça toplam 60 santim. 80 santim oldu diyelim. Fark etmez 60-80 hangi ölçüde yaptıysanız toplam uzunluğu diyelim 50 santim, 60 santim, 80 santim doldurduk. Bu kadar zincir arttı diyorsunuz bana. Ne yapacağız biliyor musunuz? Geleceğiz, fazla olan zinciri 1, 2, 3. 3 tane sayıyoruz. Üçüncüde kesiyoruz. Bakın, üçüncü zincirde kesiyoruz. Bunu hemen yapın ki bakın sıfırladı. Fazla olan parçayı attım. Bakın, bu kadar. Şimdi bu en sona 2 tane batmayacaktım. Bir tane batacağız. Bakın şuraya göstereyim. Geldik. En son zincire bir tane yapıyoruz. Çünkü başlarken 1 ile başladık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Tamam mı? Bakın bir trabzan ya. Hemen tepesine battım. Şimdi geldim. Şu 2 trabzanın orta noktasına bakın. Bundan sonra zaten kolay. 2 tane yapıyorum. Bakın aralarda hiç zincir, işte hiçbir farklı bir sayı yok. Geldik şu 2 boşluğa. 2 tane bakın trabzan. Örnek o kadar güzel duruyor ki, hele bu simli ipler efsane yani. Çok şık bir görüntü katıyor. Ceketlerde falan, böyle yelek hırkalarda. Zaten bu modeli de erkek çocuklar için yapabilirsiniz. Simsiz bir ip. Çok da güzel olur. İlla hani sadece kızlar için değil bu model. Erkekler için de bir model bu. Bakın. Hiç zincir çekmeden geldim. Şimdi son geldiğim yer. Bakın doldurdum. Bakın burada bir trabzan var. Geldim. Bir trabzan. 2 zincir. Bakın aynı teknikle döndüm. Trabzan yaptım. Yani bu model o kadar kolay ki bir o kadar da şık. Hatta bu modeli çözemeyenler oldu, nasıl bir şey diye. Dedim 2 trabzan ortası, 2 trabzan, yani
Çok güzel oldu yani. Bu hele bu ipin simli olmasından kaynaklı büyük ihtimal. Çok şık durdu. Ha, bu arada ipin kodunu da vereyim size. Şöyle polosu Candy Baby Brillo. Şöyle akrilik %3 sim var. 300 metre bu arada, bayağı bir uzun bir ip. Kodu bu şekilde. Color 256 lot 24 C07. Siz şu klor olan sayıya bakacaksınız. Kendi web sitesinden de alabilirsiniz. Şimdi buraya da gösteriyorum. Şimdi size şu an örnek kurulumunu anlatıyorum. Evet. Ya bundan sonra yapmanız gereken bu yani. Şimdi geldik. Bakın, bir trabzan ve bitirdik. Bu kadar. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve örneğe devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi kaç santim, kaç sıra örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bakın, örnek bu. Şimdi hanımlar, kaç sıra örmeniz gerektiğini her beden, her yaş grubuna göstereceğim. Kıyafet üzerinden ve örgü üzerinden. Şimdi bu elindeki hırka rahatlıkla 1 yaş, 1,5 yaş bir bebeğe göre olur. Bayağı bir geniş. Siz dediğim gibi arama motorundan elinizde kıyafet örnek yoksa arama motorundan ölçü tablosuna mutlaka bakın. Şimdi etek ucundan koltuk altını ölçtüğümde bakın 19 santim. 19 santim olana kadar ördüm hanımlar. Yani burada kaç sıra gösteriyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra ördüm. Mesela burada bakın 2,5 milim tığ ile ördüğüm için aradaki farkı göreceksiniz. 1, 2, 3 pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 sıra mı örmüştük? 18 sıra örmüştük. Bakın bu 17 sıra ördük. Aradaki farka bakın. Yani bir tığ farkı ne kadar değişiyor. Yani onun için diyorum size, sayılara, yani sayılara, zincir sayılarına, trabzan sayılarına takılmayın. Bana lazım olan temel beden kalıp ölçüleri. Yani etek ucundan koltuk altına kadar nasıl bir ölçü istiyorsanız ona göre öreceksiniz hanım. Belki ben bunu kısa şöyle bir yelek bolera tarzında bir hırka yapmak istiyorum. O zaman ben bunu 17 değil de 15 santim ya da 14 santim örmem gerekli. Anlatabiliyorum değil mi? Şimdi mesela şurada kızımın şu an 12 yaşında olan bir kıyafeti, hatta bu M bedendi. Evet, M beden, 40 beden. Bakın, montun şuradan etek ucundan koltuk altına hırkayı hangi ölçüde istiyorsanız, mesela kısa istiyorsunuz belli kısmını, ona göre yapacaksınız. Bakın, 40 santim koltuk altından etek ucu 40 santim. Bayağı bir uzun bir model istiyorsanız koltuk altına 40 santim. Kısa model istiyorsanız 25 santim. Yani tamamıyla size kalmış bunun ölçüsü. Mesela kızımın burada 2 yaş hırkası var. Mesela bu etekli bir model. Yani bu etekli modelde bakın şöyle göstereyim. 26 santim ama bu etekli model. Bu modele etekli model gitmez. Daha kısa. Böyle göbek üstü, beline kadar. Yani güzel şık duran bir. Mesela şuradan baz alırsam beli. Normalde kızımın beli şuraya kadar geliyordu. Şuradan baz alırsam bakın 14 santim mesela. Yani sizin yapacağınız uzunluğa var. Nasıl istiyorsanız onun uzunluğuna göre
Böyle öreceksiniz bütün şeklinde. Bakın arka, ön, sağ ve sol çıkmış oluyor bütün şeklinde. Şimdi bizde en önemli olan şu an yaka kısmını, ön şuradaki yaka kısmını kesmek, omuz kısmını, kol kısmını kesmek. Bütün olarak gittiğimiz için burayı atlamadan dinleyin. Çünkü yorumlarda diyorsunuz ki çoğu kişi işte orayı anlatmadın. Halbuki bazı şeyleri anlattım, bakıyorum bazen. Anlatmışım ama orayı atlayarak dinlediği için otomatikman anlatmadım diyorlar bana. Velhasıl şimdi parçayı ördük. Ne kadar uzunlukta istediğiniz gibi geldik. Şimdi biz bunları işaretleyeceğiz hanımlar. Şu şekilde. Ayracınız varsa ayraçla, ayracınız yoksa bir ip, küçük ip parçası alıyorsunuz. Şöyle. Bizde her şey ergonomik. Şimdi bunu böyle güzel katladınız parçayı, tamam mı? Eşit bir şekilde dağıtacağız hanımlar. Şimdi buraya böyle katlayalım. Hemen böyle bir ölçü alalım şuradan. Pardon, burası etek ucuydu, zincir başladığımız yer. Yukarı doğru örüyoruz çünkü. Ben ipimi kestim. Onun için buna takım olarak etek anlatacağım için. Şimdi gelelim şöyle bir işaret atalım. Sayacağız. Ben şimdi işaret atıyorum ki kolay olsun. Şöyle yapalım. Şimdi sağ ve sol eşit bir şekilde olsun. Her zaman sayın hanımlar, değişebiliyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'incinin arasından attım işareti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın burada işareti buraya taşıyacağım. Geriden atmışım biraz bunu. Evet. Bu şekilde işaretledik. Şimdi arkasını saymaya gerek yok. Zaten bunlar üst üste gelmeyecek. Hafif bir açıklık olacak şekilde. Çünkü buraya pat yapacağız. Yani şu parça şuraya, şu kenar oyası falan gideceğimiz için üst üste binecek otomatikman. Zaten bu kendinden ilikli olacak. Şu boşluklarına düğme yerlerini ayarlayacağız, dikeceğiz. Şimdi bakın buradan böyle hafif bir boşluk yeterli olacak. Bakın böyle üst üste gelmesin yeter ki. Şu şekilde ayarlayın. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Çünkü buraya kol geleceği için, bakın buraya kol geleceği için, tamam mı? Şimdi buradan yukarı doğru öreceğiz hanımlar. Şimdi kaç santim örmeniz gerektiğini söyleyeyim hemen. Şimdi bu hırka biraz büyük olduğu için bakın yakadan alacağım. Şurası omuz detayı. Omuzu almayın. Tamam mı? Şuradan alalım. Bakın burada 9 santim ama ben 7-8 santim olana kadar öreceğim. Düz bir şekilde. Şimdi 2 yaş daha bakalım. Şimdi burası koltuk altı. Tamam mı? Gerçi bu hırka bayağı bir triko hırka olduğu için bakın 9-9,5 santim yeterli. Şimdi geleceksiniz. Büyük parça hırkayı alacaksınız. Tamam mı? Kendinize göre hangi yaş grubunu yapıyorsanız. Yani şöyle bir döndürelim bunu. Bakın. Koltuk altından. Bu bayağı bir büyük yani 40 beden. Rahatlıkla zaten bu 42 bedene de olur. Mantıklı. Bakın şuradan ölçüyoruz. Tamam mı? Şurayı. Koltuk altı burada. Şu koltuk altının hizası burası olduğu için şuradan gelelim. Tamam mı? Şuradan gelelim böyle. Buraya işaretleyelim. Buradan yaka kısmını ölçtüğümüzde bakın 20 santim 19 santim. Yani koltuk altından yukarı doğru 20 santim öreceğim. Tabii bu yaş gruplarına göre bu ölçü değişiyor. Mesela atıyorum S beden için 20 değil de 18 santimdir.
atıyorum 10 yaş için diyelim 20 değil de 15 santim uzunluğunda burayı yukarı doğru çıkacaksınız. Şimdi hemen yakınlaştıralım. Kaldığım yerden devam ediyorum. İpi kesmiştim. Bu ip değildi sanırım. Şuradan bir ip açalım. Şimdi geldik. İpi kestiğim için yeni bir ip takıyorum. Normalde bir tane ip yeterli olacaktı buna. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve örmeye devam ediyorum. Şimdi ön patı yapıyoruz şu an. Koltuk altından sonra kol kısmını örüyoruz. İşaretlediğimiz yere kadar öreceğiz. Şimdi yazanlar olacak, işte çok uzattın, çok konuştun, çok gereksiz bilmem ne falan filan. Ay, bazılar o kadar kötü yorum yapıyor ki biraz moralimi bozuyor diyeceğim, yalan diyemem. Diyorum, bazılarına zaten kale almıyorum, hiç cevap bile vermiyorum. Ben burada gelip anlatmışım, elimden geldiğince, yani doğru bir şekilde. Tüm detayları zaten veriyorum. Kimse böyle tüm detayları verip anlatmaz size. Şimdi bakın, geliyoruz koltuk altına. Gerçekten hani bu model dikişsiz efsane ya, yapabilirsem kendime keşke yapabilsem. Şimdi geldik şu boşluğa, batıyorum bir tane hanım. Yani bu kadar. Ön kısmını oluşturduk. Siz de işaretlediğiniz yere kadar aynı bu teknikle öreceksiniz. Şimdi geliyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Toplam kaç demiştik? 8 santim. 8 santim uzunluğuna gelene kadar bu sırama devam edeceğim. Yani sizler de kaç santimse koltuk altından yaka, ona göre öreceksiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Mesela yani şöyle bir daha göstereyim. Bakın, yaka kısmı ya. Siz en sağlıklı bu şekilde alabilirsiniz. Buradan böyle almayın da. Bakın. Koltuk altından ölçün. Buradan şu yaka kısmını, aradaki sayıyı çıkartın. 6 santim mi? O 6 santimi ona göre örülmesi. Yani bu mantık. 20 santim 20 santim öreceksiniz. Yukarı doğru öreceksiniz. Şimdi bakın, örneğe devam ediyorum. Evet, geldik. Bakın, buraya her zamanki gibi bir tane trabzan. Bu kadar hanımlar. Şimdi döndüm. Devam ediyorum. 8 santim olana kadar bu şekilde örelim. Şimdi hemen örüp geliyorum. Şimdi bakın, buradan burası 7-8 santim ördüm. Sizin sayınız kaçsa ona göre buradan burayı örün ve ölçün mutlaka. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm hanımlar. Şimdi omuz kısmına geçeceğiz. Yani şurası yaka kısmı ya. Burada da bir çıkıntı olacak. Onun nasıl kıyafet üzerinden ölçü alabilirsiniz göstereceğim. Bakın, omuz kısmından geldim. Bakın, buraya yaka kısmı. Bakın, burada birkaç sıra örmüşüm. Burada bakayım. 1, 2, 3. 1, 2,
3 sıra örmüşüm. Bakın yakadan geldim. 3 sıra örmüşüm. Eğer yakayı dar bir yaka istiyorsanız 3 sıra yeterli. Bir tık geniş istiyorsanız 4 sıra yeterli. Şimdi her yaş grubuna göre aslında bir sıra oynuyor. Ama siz bunu 2 yaşta bir sıra arttırabilirsiniz. Şu an size verdiğim teknik 3 ya. 2 yaş yapan 4 yapsın. İşte 2 ve 3 yaş yapan 4 yapsın. 4-5 yaş yapan 5 ya da 6 yapsın. Hani her yaş grubu arttıkça bir sıra artıyor. Ama bu demek değil ki her yaşta diyelim 10 yaşa kadar bir 10 yaşında bir hırka yapacağım. Buraya da diyelim 2 ise 3 ise 10 kattığım zaman 13 sıra yapar. O demek değil. Biz gene bir kıyafetten ölçü alacağız yine hanımlar. Vereceğiz bunu. Böyle bir hırka. Şöyle göstereyim. Bakın omuz detayı burada. Yaka burada. Bu patı. Bu kapşonun patı. Yaka burada olduğu için şöyle gelin. Tamam mı? Biz buraya kadar ördük diyelim. Büyük bedenler yapan varsa bir uzaklaştıralım. Şimdi yaka burada olduğu için şurayı böyle geliyoruz. Tamam mı? Burayı böyle düz olarak algılayın. Buradan şu omuz çizgisinin sayısını alın. Şimdi hemen mezura ile bakalım. Şöyle yaptığımız zaman şuraya işaret alıyorum. Buradan bakın parmağıma kadar ölçtüğümde 7-8 santim. Geniş istiyorsanız burayı 9-10 santim yapabilirsiniz ama fazla geniş de kötü duruyor. Böyle boğazına güzel kapalı bir yaka olsun. 8-9 santim gerekli. Bakın dediğim gibi yani bu işleri ya sayı olarak değil de santim olarak yaparsanız fıstık gibi bir hırkanız olur. Ben onun için işte sayı veremiyorum. Yani bu tamamıyla dediğim gibi ya el farkı da var, tığ farkı da var. Yani tamam değişiyor, çok değişiyor. Böyle alın. Şuradan bunu, buradan böyle ölçün. Gelin şu yaka kısmı burası. Bak bu kapşonlu bir hırka olduğu hırka. Böyle düşünün. Omuzdan buraya ölçtüğünüzde 9 santim ya da 10 santim yapın. Zaten bakın bu 40 beden bir kıyafet. 1 yaş bir bebekle bu sayı değişir. 2 yaşta, 3 yaşta bu sayı değişir. Hani nasıl desem ya konuşamadım, toparlayamadım. Bakın geldim. Aynı teknik. Bakın yaka bu da kapşonlu bir hırka. Şu an kapşonsuz olmadığı için yanımda. Şöyle yakadan geldim. Şuradan tutuyorum, tamam mı? Bakın ölçüyorum. Bakın 5 santim. Aslında 4,5. Ben 5 santim diyorum. Bu kadar. Şimdi mesela şuradan gelelim. Ölçelim. Kaç santim? 3 sıra örmüşüm. Bakın. 3,5 santim. Yani 3,5 4 santim. Buçuklara takılmayın. 4 santim. Bu kırmızı hırka 2 yaş 3 yaş kızım giydi. Bu da 1,5 yaş 1 yaş yani. O zaman ben kaç sıra öreceğim? Burada 3 sıra ördüm ya. Bunda da 3 sıra öreceğim. Çünkü geniş bir yaka istemiyorum. Dar bir yaka da istemiyorum. 3 sıra omuzda çıkacağım. Yani ipi hiç kesmeden şurayı da nasıl ayarlayacağız? Buranın tam ortasını bulacağız. Omuzda yaka kısmının. Tamam mı? Tam ortasını bulduğumuzda 2 4 bakın burası. Tam ortası burası oluyor hanımlar. İşaretleyin. Şu artık bu bize lazım değil. Şimdi buradan yukarı doğru 3 sıra öreceğim. Bakın hiç bu tarafı hiç kesmeden örüyoruz ama diğer taraf maalesef keseceğiz ipleri. Bakın bir trabzan. Şimdi daha büyük yaş grupları olduğu zaman tabii ki bu ön kapak otomatikman büyük olacak. Mutlaka işaretleyin. Şimdi bazı ölçü değişebilir şimdi. Şimdi onu da söyleyeyim size.
gene kıyafete bakacaksınız. Şimdi buraya 2 tane yapıyorum. Şu boşluğa bu sefer şu ipi alalım, tamam mı? Bu sefer şuraya 1 tane yapıyorum. Omuz kısmına. Bakın boşluğa batmadım. Tepenin noktasına battım. 1 trabzan yaptım. Güzel olsun, muntazam olsun. Şimdi ikinci sıraya gidiyorum. Şimdi diğer yelek hırkalardaki bu omuz ayrımını hemen size nasıl kıyafette göstereceğim. Hazır bir kıyafette. Şimdi unutmadan ilerlemeye çalışıyorum. Evet, video uzun olacak. Yapacak bir şey yok işte. Yani detaylıca anlatayım da en azından kimse zarara ziyana uğramasın. Ha, bu arada yani desteklerinizi de bekliyorum. Yorum yapmanızı çok istiyorum. Çünkü sizler yorum yaptıkça kanalım büyüyecek. Beğeni, abone olursanız sevinirim. Evet, bakın omuzu bitiriyorum. Aslında hani sizin yorum yapmanız bana para kazandırmıyor. Sizin izlenmeniz kazandırıyor. Siz izledikçe, yorum yaptıkça, beğeni yaptıkça YouTube başkalarının da videomu öneriyor. Yani benim şu an birçok insana ulaşmam. Sizler sayesinde de ulaşacağım Allah'ın izniyle. Bakın omuz bu hanımlar. Hikaye bu kadar. Şimdi burada bir hazır kıyafetle bunu nasıl yapabiliriz? Bakın fark ettiyseniz hemen hemen aynı ölçüde genişliği diyeceğim. Şurayı böyle katladığımızda bakın dikiş noktası şurası. Biraz omuz bu geniş. Bakın. Katlıyorum. Bakın eşit. Neredeyse eşit yani. Aynı gösterdiğim teknikle omuzun genişliğini de ayarlayabilirsiniz. Yani biraz daha omuz geniş olabilir, yaka dar olabilir. Aslında burada sizin zevkinize de kalmış. Yakanın geniş bir açı olsun istiyorsanız tam ortasından alabilirsiniz. Ama biraz yaka dar istiyorsanız biraz omuza bir sayı diyelim, bir ön biraz daha şuradan yapabilirsiniz ki yakayı daraltabilirsiniz. Hanımlar bu kadar yani. Şimdi geçiyoruz diğer tarafa. Şimdi diğer yan tarafa. Şimdi buradaki tekniği aynı buna uygulayacağız. Bu sefer buradan değil buradan başlayacağız. Çünkü buradan ipi takmıştık hatırlıyorsanız devam ettik. Aynı teknikle buradan başlayıp devam edeceğiz. Şimdi ne yapmıştık? Buradaydı ipim. Şuraya takıyorum. Bakayım doğru mu yapmışım? 3, 4, 5, 6 pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir daha sayacağım. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Evet, doğru. Şimdi geliyoruz. İpi takıyorum. Şimdi sadece burada size nasıl başladığımı göstereceğim. Yani video uzun olmasın diye geldim. Sadece buraya bir trabzan ve örneğe devam ediyorum. Şimdi yukarı doğru öreceğiz. Omuzda bekleyin çünkü omuzu mecburen kesmek zorundayız ipini. Bakın böyle. Şimdi buradan başlayıp yukarı doğru örün. Aynı buradaki gibi. Sonra omuza geçeceğiz. Evet, şimdi hanımlar aynı şekilde ördüm. Toplam 7 sıra. Toplam 7 sıra ördüm. Şimdi ipi kesmek zorundayım. Çünkü burası ön taraf olduğu için, önün yaka kısmı olduğu için omuzu buraya yapmam lazım. Şimdi ipi kesiyorum. Şimdi buradan devam edeceğim için ipimi buradan takacağım. Şimdi tam ortasını bulmuştuk. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortayı bulmayı göstermiştim. Şuradan takıyorum ipi.
hemen bir ip noktasından başladığımızda 2 zincir çekip bir trabzan, hemen buraya 2 tane yapıyorum. Toplam 3 sıra örüp bu tarafı da bitiriyoruz. Aslında ne kadar basit olduğunu öğrenmiş oldunuz. Bakın şimdi 3 sıraya tamamlayalım. Gelelim hemen. Yani yoran bir model değil yani, bu çok güzel bir kolay, yani çok basit. Şimdi 2 sırada örüp geliyorum. Evet, bitirdim. Keselim. Bu kadar anla. Bakın ön kapak kısmını bitirdik. Sağ ve sol tarafı bitirdik. Bakın omuzları. Şimdi ön aynı bu şekilde olacak sizlerde de. Şimdi arka kısma geçiyoruz. Arka kısmında bakın örgümüzün ters tarafı burası. Buradan başlamıştık zaten. Geliyoruz. Hemen buradan başlıyoruz. Şimdi bundan sonra çayınızı kahvenizi alın için, tamam mı? Burayı örerken burayı önce bir dinleyin. Şimdi buradan mı takacaktık? Yok, şuradan takacağız. Aslında fark etmez ama şuradan takalım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Örneğe devam ediyorum. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi burada ne yapmanız gerektiğinizi söyleyeceğim. Bakın örneği buradan başladık. Şimdi size başlama noktasını gösterdim. Şimdi hanımlar, hatırlarsanız burası 8 santimdi değil mi? Ya da 7 santimdi. Benim ölçümde, benim yaptığım hırkada. Şurada, şimdi burada da omuzda da 3 sıra ördük. Değil mi? Biz arkada ne yapacağız biliyor musunuz? Burayı bir sıra fazla öreceğiz. Ya da 2 sıra fazla öreceğiz. Ya 1 ya 2 sıra fazla öreceğiz. Diyelim şimdi sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. O zaman burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya da 9 sıra öreceğim. 7, 8, 9 sıra öreceğim. Tamam mı? Ondan sonra omuzdan eksilteceğim. 8 sıra ördüysem omuzu arkada 2 sıra örmüş olacağım. Eğer 9 sıra ördüysem omuzu arkada 1 sıra öreceğim. 2 sıra eksiltmiş olacağım. Şimdi ben burada toplam 8 sıra öreceğim. Tamam mı? 8 sıra örüp geleceğim, omuzu göstereceğim size. Şimdi aynı şekilde geliyorsunuz, örüyorsunuz, tamam mı? Buraya trabzan yapıp bir trabzan örneğe yapın, bir trabzan yapıp yukarı çıkın. Aynı buradakiler gibi. Örüyorsunuz, sayınız, ölçünüz neyse. Velev ki siz 10 sıra ördünüz ön kapağı, arkayı 11 sıra ya da 12 sıra örüp omuzdan eksilteceksiniz. Omuza geçmeyelim. Şimdi sadece tekrarlıyorum ki karıştırmayın. 15 sıra ördünüz diyelim burayı. Bakın her yaş grubuna göre değişik değişik sayılar veriyoruz. 15 sıra ördünüz buraya diyelim. O zaman arkayı 16, 17 sıra öreceksiniz ya da 18. Ya da büyük yaş gruplarında bu iş değişebilir. Hemen mont alıyorum. Bakalım değişecek mi? İşte ezbere konuşmak istemiyorum. Hep böyle elimde böyle kıyafet, ölçü bu şekilde ilerliyorum. Hani benim kalıplarımın güzel düşmesinin sebebi bu anlar. Bakın yaka kısmı arka. Bakın fark ettiniz mi? Arka yüksek, çok yüksek. Şurada da rahatlıkla bir 3 santim pay var. Hemen göstereyim. Bakın hatta 2,5 santimlik bir pay var. Fark ettiniz mi? Diyelim 3 diyelim. Yani
Arkanın ense yüksekliği vardır her zaman. Omuzda bu sayı düşer, eksilir. Mesela şurada ne yapmıştık? Önün yaka kısmı, tamam mı? Burada kaç santim vardı? 10 santim miydi? 9 santim miydi? Neydi? Öyle bir şeydi hatırlarsan. Yani buradan da ölçtüğüm zaman evet 8 santim, 9 santim. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Arka her zaman önden yukarıdır. Arka ense yüksekliği. Yaka, ön yaka düşüktür. Body'lerinize, kıyafetlerinize bakın. Göreceksiniz. Bakın aynı bu şekilde. Bakın ön yaka düşük, arka yüksek. Bunu da ne yaptım? Ön yakayı aşağıdan ördüğüm için omuzdan fazla verdim. Arka ense yüksekliğini fazla örerek omuzdan eksilttim. Teknik bu. Şimdi hemen burayı yukarı doğru örüp gelelim. Uzun süreceği için çayımızı, kahvemizi alalım. Güzel sakince örelim. Kafamızda da oturtturalım. Geliyoruz. Şimdi hanımlar arka parçayı güzelce ördük. Sadece bakın burada 2 sıra omuz ördüm. Anlattığım gibi burada ne yaptım? Kaç sıraydı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüştüm. 3 sıra omuz gitmiştim. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. 2 sıra omuz gittim. Şimdi buradaki omuzu da buradan başladığımız için aynı şekilde buradan başlayacağız. Bu zaten omuz sayıları eşit olacak. Buradaki sayı kaçsa burada da omuzları eşit olacak. 2, 5, 2, 5 ve buradan trabzanı takıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bak, trabzan yaptım. Şimdi normal. Şimdi 2 tane omuzumu gidiyorum. İşte tabii sizin yaş grubunuz neyse ona göre bu omuz sırasını yapacaksınız. Kaç santimse ona göre öreceksiniz. Zaten 2 sıra gitmişim. 2 santim genişliğinde bir omuz oldu. Şöyle. Şimdi burada yaparken bir şey yaptım. Biraz ipi uzun kestim ki birbirine ekleyeceğim. Onun için burada bir zincir çektim. Hani fazla uzun ip olup dolanmasın diye zincir çektim. Şimdi 2 sıra omuz gittikten sonra şimdi hemen şunu sökelim. Sık iğne tekniği ile birleştireceğiz. Geldik. Bak, burası hırkamızın iç tarafı, yani ters kısmı. Ön yüzü burası. Ön yüzü birbirine bakacak şekilde döndürüyoruz. Birit noktaları trabzan eşit şekilde ayarlıyorsunuz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet, bakın birleştirdim. Ve bu şekilde omuzları birleştirdim. Bakın kol kısmı da bu şekilde oldu. Şimdi hemen bu omuzu da yapalım. Aslında videoyu çekmeme gerek yok. Mantığı anlamışsınızdır. Diğer omuzu da ya da neyse çekelim. Böyle devam ediyoruz. Şimdi trabzan yapıyorum ve bitirdim. Şimdi tekrar bakın burası ters.
Böyle ön yüzleri birbirine katlıyorum. Birbirine sık iğne tekniğiyle ekliyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen kola geçelim. Ya da komple çevresini gidelim. Önce onu yapalım. En son kola gideriz. Bu şekilde yaptık hanımlar. Bakın bu şekilde çok da güzel bir yelek de olabilir aslında. Şimdi bunun şu yaka kısımlarına güzel bir kendi renginden bir sık iğne gitmek zorundayız. Yaka kısımlarda kestirme yapacağız. Şimdi hemen arka ortasını bulalım. Hemen böyle sayın isterseniz. 2, 4, 5. Tam burası arka ortası. Geldik. Burayı yakınlaştırayım. Çünkü kesme işlemi yapacağız. Yakanın yuvarlak düşebilmesi için güzel bir kestirme uygulayacağız. Normal sadece bu renkten sık iğne gideceğiz. Şimdi buraya ense yaka olduğu için bakın. Bir aldım. Şimdi tekrar hemen yana battım. Bir aldım. Çıkış yaptım. Kestirdim. Şimdi buraya bir. Hemen buraya batıyorum. Kestirdim. Bakın 2 tane kestirme yaptım. Şimdi normal sık iğne 1. Devam ediyoruz. Şimdi yaka kısmına geldik, tamam mı? Son bir bakın sıra var. Şimdi bu ikinci sıra. Buraya batıyorum, bir daha kestirdim. Birinci kestirmem. Şimdi geldim buraya battım. İkinci kestirmem. Şimdi geldim. Buraya da battım. Üçüncü kestirmem. Şimdi dördüncü kestirme. 4 tane kestirme yeterli oluyor. Güzel yuvarlak bir yaka düşürmek için bu tekniği uygulamanız lazım. Şimdi burası köşe noktası olduğu için buraya bir tane daha batıyorum. Şimdi hemen köşeye geldim. Güzel dönsün diye. Köşe noktasına 1, 2, 3 tane yeterli. Hemen yanına da 1, 2. Çünkü burası güzel tam köşe dönsün diye bunu yapmak zorundayım. Şimdi birer birer gidiyoruz. Bakın birit noktası trabzanın ortasından giriyorum. Çıkış yaptım. Şimdi buradan birit noktası, bakın zincir çektik, trabzan. Hemen böyle batıyorum. Bundan sonra bu şekilde ilerliyoruz. Dümdüz bir şekilde. Bakın böyle yakayı güzel toparladık. Şimdi bu köşeyi toplam şöyle bir uzaklaştıralım. Toplam 4 köşe var. 4 köşeyi de aynı bu teknikle yapabilirsiniz. Dilerseniz de eğer yuvarlak düşürmek istiyorsanız da bu yakayı sadece 1 ve 2 tane de yapabilirsiniz. Yuvarlak düşer. Eğer arttırma yaparsanız burası köşe düşer. Yani tamamen sizin köşenin nasıl düşmesini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şu arkada ve burada yaptığım aynı işlemi aynı şekilde burada yapacağım. Geleceğim, komple öreceğim. Burada tüm
Aslında burayı size hemen göstermem lazım. Ben burayı güzel öreyim. Nasıl gösterdiysem aynı şekilde örün. Buraya kadar gelin, dibini göstereceğim. Şimdi geldik köşe noktasına. Bu köşeyi her türlü yapabilirsiniz. İster 2-2 yapın, ister bu noktaya sadece 3 tane sık iğne yapın. Yani tamamıyla size bağlı. Şimdi geldik. Bakın şurada zincirin içine gireceğiz hanımlar. Zincirlerin içine batarak. Bakın sık iğne yapıyoruz. Yakınlaştırayım. Bakın. Her zincirin içine birer birer. Şimdi bu 2 tane var ya. Biz bunun hemen yanındaki zincire de batıyoruz. Atladığımız zincire de batıyoruz. Yapıyoruz. Yani eksik yapmıyoruz. Mesela bunun altında 100 tane zincir varsa şu an 100 tane de sık iğne yapmış oluyoruz hanımlar. Sakın eksik yapmayın. Atlamayın şuradaki zinciri de. Böyle güzelce devam edelim. Komple çevresini bu aynı renginden gidelim gelelim. Bu kadar yani işlem. Şimdi hepsini yapıp gelin. İlik yapmayacağım. İlik düğme yeri açmayacağım. Çünkü zaten burada bakın kendinden otomatikman ilikli oluyor. Şimdi burayı komple bitirip ben bir tane koluna örüp gelebilirim de bakacağız. Video hızlı olsun diye ön hazırlık yapabilirim. Şimdi komple sık iğne gittim kendi renginden. Sonra krem renginden mutlaka sık iğne gitmemiz gerekti. Çünkü ters tığ yapacağız. Kötü durur eğer tekrardan gitmezseniz. Ben bu tarafı yaptım. Şimdi geldim bu tarafa. Göstereceğim size nasıl yapacağınızı. Normal nasıl ilk sıradaki sık iğneye gittiysek kremi de aynı teknikle gideceğiz. Şimdi köşe dönmeyi göstereceğim. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Köşe kısmına geldik. Köşelerde bakın 1 ve 2 tane yapacağız. Önceki bu renkten gittiğimiz köşelerde zaten artırma yapmıştık. Bakın buralara aynı buradaki işlemi buralara da yapacağız. Şimdi burada bir tane kesme işlemi var. Onu da göstereceğim size. Geliyoruz. Şimdi tam şu köşede bakın. Tam bu yaka ve omuza geçişinde burada bir tane kestirme yaptım. Bu kadar. Şimdi bundan sonra düz gidiyoruz. Bir de arka kısmının köşe kısmını yapacağız. Evet bakın. Tam buradan bir tane aldım. Bir tane de böyle aldım. Direkt çıkış yaptım. Bu kestirmeyi mutlaka yapın ki yaka güzel düşsün. Bakın tam arka ortasından başladım. Sık iğneyi kestirdim. Geldim burada da kestirdim. Örneğe devam ettim. Şimdi sakın ipi kesmeyin. Ters tığ yapacağız. Şimdi geldik başladığımız noktaya. Şimdi ters tığ için bakın birleştirdik ya burayı. Geri geri gideceğiz. Bakın. Ama batıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Komple çevresini bununla bitiriyoruz. Bu kadar. Yani bu son bu bitiriş oluyor. Erkek çocuklarında da zaten bu teknik çok güzel.
İsterseniz başka desenli örnek de kurabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu model de zaten simsiz. Bu renklerde yaparsanız erkek çocuklarına da rahatlıkla olur. Geldik. Bakın yaka kısmına dönüyorum şu an. Bu kestirmeler olmazsa buralar böyle marullanacak. Çok kötü duruyor. Şimdi göstereceğim size, şu köşeyi dönmeyi de göstereyim. Bakın her birit noktasına birer birer batıyorsunuz. Zaten ters tığ yaparken arttırma olmaz. Yapılmıyor. Dönüyorsunuz bu şekilde. Bakın döndüm. Evet, bundan sonra komple çevresini bu şekilde ters tığ gidiyorsunuz. Bakın burası çok güzel bir şekilde toparladı. Normalde bu kestirme yapmasak burası böyle sarkacak, açılacak. Açılmaması için mutlaka kesmeyi yapmanız lazım. Bu şekilde komple çevresini dönüyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Şimdi hemen kola geçelim. Şimdi bunun komple çevresini bitirdikten sonra kola geçiyoruz. Kolda yapılması gereken bir işlem var. Mutlaka onu yapmanız lazım. Sık iğne. Eğer sık iğne yapmadan kola başlarsanız çok kötü olacaktır. Şimdi geliyoruz. Yakınlaştıralım. Hemen bakın zaten başladığımız yerler. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Koltuk altından. Bir, iki zincir çekiyorum. Pardon, bir zincir çekiyorum. Şimdi sık iğne yapacağım. Bakın. Buraları iyi dinleyin. Bakın sık iğne yapıyorum. Geldim. Şu trabzan olan yerin tam ortasından girdim. Sık iğne. Şimdi şuradaki bakın birit noktası, birit noktası. Buraya batıyorum birit noktasına. Bakın bu iki tane zincir çekip trabzan yaptık ya. Onun böyle ortasına batıyoruz. Birit noktası. Bakın, ortasına battım. Birit noktası. Bu şekilde komple kolun çevresine sık iğne mutlaka gidin, yoksa kötü durur. Ondan sonra bunun üzerine deseni kuracağız. Zaten desen kurmayı biliyorsunuz. Aynı teknik ile yapacağız hanımlar. Şimdi geldik. Bakın omuzun şu omuz yerine geldik. Bakın birit noktası şuradan böyle. Şimdi burayı ben atladım, direkt şöyle buraya yaptım. Çünkü bol geniş olmasın diye kol. Dar bir kol olsun istiyorum. Battım. Şimdi birit noktası. Evet, geldik. Şimdi buraya da batıyorum. Buraya da batıyorum ve kilitliyorum. Şimdi iki zincir çekelim. Şimdi buranın üzerine örneği kuracağız. Kolu şimdi yapmaya başlayacağız. Şimdi geldik. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batıyorum. Yani sık iğneye. Bakın aynı tek. Bir boşluk. İkinciye batıyorum. 2 tane. Örnek kurulumu bu şekilde oluyor hanımlar. Bir boşluk. Aynı noktaya 2 tane. Şimdi kolu yaparken mutlaka sayın kaç trabzan, hani biri fazla olup diğeri az olursa kolu hani kötü durur. Onun için mutlaka sayın. Şimdi komple
çevresine örneğe kurun. Buradan gelin, buraya kadar yapıp gelelim. Şimdi bakın geldik. Diğer kolda toplam 40 tane trabzan var. Bu ikilileri iki işler sayınca 40 tane. Grup halinde sayarsak 20 tane oluyor. Yani şöyle grup derken böyle saydım. Hani 1, 2, 3. Eğer tekli sayarsam hani 2, 4, 6, 8, 40. Şimdi küçük bir ırk olduğu için normal. Tabii ki bir yaşta bu 40 değildir de diyelim 42'dir, 44'tür. Bu şekilde fazla da geniş olmasın, kötü durur zaten. Şimdi geliyoruz. Bakın birleştirdim. 2 zincir çektim ve iç taraftan bu sefer örüyorum. Geldim, döndüm. İç taraftan örneğime devam ediyorum. Kolu iç dış iç dış örerek istediğiniz boy ölçüye gelene kadar devam edeceksiniz. Bakın bu şekilde örneğe devam ediyoruz. Bakın böyle aynı teknikle bitiriyoruz. Geldik. 2 zincir çektik. 3. sıraya geldik. Bu sefer dışarıda. Şimdi ben hemen geliyorum. 3. sırayla göster. Bakın geldik. Şimdi 2. sırayı bitiriyorum. Birleştiriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Bu sefer dış taraftan ördüm. Bu şekilde bir iç bir dış yaparak kolu bitiriyoruz. Ondan sonra işte bu kadar yeterli. Göstermem. Uzatmanın anlamı yok. Bitirdikten sonra bak kolu da bedenin uzunluğuna kadar ördüm. Eşit bir şekilde. Ondan sonra bu kenardaki gibi önce sık iğne gittim. Ondan sonra kremle sık iğne gittim. Sonra ters de gittim. Dilerseniz yapın, dilerseniz yapmayın. Sadece bir sık iğne yaparak da bitirebilirsiniz. Hani hava katsın diye bu şekilde yaptım. Kolu da bitirip geliyorum. Cep yapımını anlatacağım. Şimdi cep yapımı için bir 23-24 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dilerseniz 30 tane de zincir çekebilirsiniz. Ne kadar boyut istiyorsanız ona göre cebi ayarlayabilirsiniz. Onu da hemen göstereceğim. Şimdi ben normalde nasıl yaptım? Altılı grup şeklinde yaptım. Yani 1, 2, aslında beşli yapsaydım daha güzel olacaktı. Daha küçük düşecekti cep. Ama 6 tane birazcık büyük oldu. Bakın aynı teknik ile başladım. Aynı örnek, hani hırkanın dibini kurarken nasıl kurduysak bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Yani mantık az çok anlamışsınızdır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane yapmıştım ben. Ama 5 tane de yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak isteyenler varsa 7'li grupta yapabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kapak ve cebi de aynı bu teknikle yapacaksınız. İkisi de aynı. Şöyle göstereyim. Bakın. Aynı teknik. Sadece kapağı 2 sıra ördüm. Cebe de 1, 2, 3, 4 sıra mı ördüm ben? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 pardon 5 sıra ördüm. Şimdi ben size kısa yoldan kapağı göstereyim. Yani bu kadar. Bu işlem. Aynı teknikle yukarı doğru örüyoruz. Normalde 5 sıra kapak, cep, 2 sırada kapak. Tabi bunun boyutları tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu böyle yaptık. Geldik. Makas nerede? Makas verir misin?
Döndüm. Ön yüzü burada, başlama yüzü buradaysa ona göre kapağı o şekilde ayarlayacağız. Şimdi komple çevresini sık iğne gideceğiz. Önce şu fazlalığı bakın. Yani fazladan zincir çekin. İstediğiniz cep boyu olduktan sonra bu fazladan zinciri bakın 3. zincirden kesiyorum. Bakın böyle yapıyorum. Zera onu bağırtma çünkü dilimi algılamaz, YouTube çevirmez, yapma. Şimdi buradan böyle sık iğne gidiyoruz. Onu alıp gider misin? Ses yapıyor. Yani videoyu engelleyecek. Zehra yapma. Şimdi sık iğne. Bakın gidiyoruz. Geldik. Buraya da bir tane daha batıyorum. Geldim, şimdi bu köşe noktası tam sivri yapmak istemedim. 1-2 tane zincir sık iğne yaptım. Şimdi her zincirin içine birer tane sık iğne yapıyorum. Geldim, bakın buraya da 2 tane döndüm. Bu şekilde ayarlıyorsunuz hanımlar. Şimdi krem renginden de bakın bu şekilde bitti. Krem renklende aynı buradaki gibi şöyle göstereyim. Komple önce bir sık iğne krem rengi gidiyorsunuz, sonra ters tığ gideceğiz. Şimdi hemen krem rengi ipini alalım. Şuradan. Sık iğne yapıyoruz. Fark ettiyseniz hep şeyler aynı teknik. Sadece parçalar küçük. Bu küçük parçaları işte nasıl şekillendireceğinize bağlı. Bunları birleştirmeniz de önemli. Yani küçücük bir kapak ve bu şekil bir hırkaya ne kadar güzel bir görsellik katıyor yani. Bu şekilde yani erkek çocukları için de harika bir model bu. Yani simli olduğuna bakmayın. Normalde sade olsa erkek çocukların da rahatlıkla giyebilir. Böyle geliyoruz. Üst kısma yapmayacağım. Ne kapakta ne cepte. Geldik. Şimdi şuraya da batıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum, ters tığ. Bunun olayı zaten bence ters tığ. Bu yani çok güzel bir görsellik katıyor. Bu şekilde kapağı da yapmış oluyoruz. Evet. Evet, bitirdim. İpi biraz uzun keselim. Çünkü bunu güzelce dikeceğiz. Şimdi cepte göstereceğim. Komple hırkayı bitirelim. En son bu kapak ve cep yerleştirmesini anlatacağım size.
Yani hırkamız neredeyse bitmek üzere. Şimdi hanımlar bu şekilde hırkayı bitirdim. Şimdi kapak dikimini göstereceğim sizlere. O kadar güzel oldu ki. Yani canlı halini keşke görebilseydiniz. Ya bu ipin özelliğinden kaynaklı simli bir ip. Bu arada böyle alerji, kaşındırma asla yapmıyor. Zaten şuradan bilek kısmından böyle elinizi koyun. Eğer kaşındırıyorsa ipi almayın zaten. Ama yani böyle koyduğum zaman asla hiçbir şekilde kaşındırma yapmıyor. Şimdi bu kapağı bu şekilde önce dikeceğiz. Ondan sonra böyle yatırıp şu krem renginde dikeceğiz. Burada kapak hani efekt hani şu kapak şeklini vermek için mecburen bu şekilde dikmemiz lazım. Şimdi hemen önce bu ipten dikeceğiz. Buraya kendi renginden. Şimdi 1 2 3 1 2 3 buradan başlamışım dikmeye. Şurayı açalım. Yani gerçekten harika bir hırka oldu. Tavsiye ederim zaten. Mutlaka örün. Erkek çocukları da zaten rahatlıkla giyebilir. Şimdi bakıyorum eşit bir şekilde yapabilmek için buradan takıyorum. Evet. Bir, iki, üç. Her ilmeğini güzelce dikeceğiz hanımlar. Öyle. Bakın. İğne ince olduğu için zor geçiriyoruz. Biraz isterseniz yakınlaştırayım. Böyle ince ince minik minik dikeceğiz hanımlar. Zaten bu dikme işlemi de çok önemli. Örgüye muntazamlık katıyor. Şimdi iğne ince olduğu için geçmiyor. Aslında kalın iğneyle yapmam lazım. Şimdi seni böyle alalım. Allah. Bu şekilde hanımlar güzelce dikelim. Sonra kapağı dikeceğim. Cebi de aynı o teknikle dikeceksiniz. Göstereceğim. Evet, kapağı güzelce diktik. Şimdi krem rengi ipi alın. Böyle güzelce eşit olsun diğer cebiyle. Dikkat edin. Böyle güzel. Gelişi güzel. Elinizde iyice dikin hanımlar. Bu kadar yani bu işlem. Yani cebi dikiyorum ki kalkmasın yıkamada falan. Sonra da istediğiniz herhangi bir düğmeyi de böyle alın. Böyle dikebilirsiniz. Şimdi kaç santim olduğunu göstereyim hemen. Zaten gösterme böyle krem tarafından dikin. Sonra cebi de aynı şekilde yerleştirin. Krem iple burayı dikin. Tabi sizin yapacağınız renklere bağlı. Şimdi yeleği hemen ölçelim. Ölçtüğümde 27-28 santim genişliği gayet güzel. Yani bir 6 aylık 7-8 aylık çocuk rahatlıkla zaten giyebilir. Hele minyonsa tam. Boyu da 26 santim. Bakın omuzundan
etek ucu. Zaten hafif böyle kısa, uzun bir yelek değil de, hırka değil de kısa istemiştim zaten. Zaten böyle ceketlerin altına etek olur. Etek de anlatacağım. Kol uzunluğu da 18 santim. Kol genişliği de 10 santim. Bakın cebin genişliği kremle birlikte 9 santim. Kapak da aynı şekilde. Bakın bu şekilde hanımlar hırkayı bitirdik. Beğendiyseniz yorumlarda bekliyorum. Nasıl yaptınız mı? Mutlaka bu ipten alın. Polosunu web sitesinden bu ipten bulabilirsiniz. Zaten polosu kendi baby Brillo yazarsanız arama motoruna otomatikman site çıkacak karşınızda zaten. Ya gerçekten dokusu harika. Yani aklıma daha farklı bir projeler geldi. İnşallah yaparım diye düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, bu iplerle harika bir takım çıkarttık. Çok güzel bir model oldu. Eteğimiz bu şekilde. Bu videoda etek yapılışını anlatacağım. Hırkamız da yorumlarda ve açıklama kısmında linki bırakacağım. Bu diğer kanalımda, bu kanalımda da etek modelini anlattım. Şimdi hanımlar o kadar güzel ki takım. Yani bayramda bunları giydirin. Bana Instagram'dan etiketleyin beni. Fotoğraf atın, yayınlayacağım inşallah. Polosunun kendi baby Brillo ipini kullandım. Rengi, kodu bu şekilde, hemen ekran görüntüsü alın. Krem rengi de bu şekilde. Bunu Polosunun web sitesinden bu ipleri sipariş edebilirsiniz. Çok güzel bir ip. Yani kaşındırma asla yapmıyor. Zaten hassas bireyler için özellikle şöyle yaptığınız zaman hiçbir şekilde kaşındırma hissi yok. Zaten ben alerjik bir yapıya sahibim. Öyle her şeyi giyemiyorum. Asla kaşındırma yapmıyor hanımlar. Bu şekilde kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığ. İsterseniz 3 milim tığ da kullanabilirsiniz ama 2,5 milim tığ da daha kibar düşüyor örgü. Hemen başlıyoruz örgüye. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. 2,5 milim tığ kullanıyorum. Herhangi bir ip olabilir. Mutlaka popo ölçüsü almalısınız ve ayrıyeten de 5 santim fazla genişlik vererek de güzelce zinciri çekeceksiniz. Şimdi bakın, ben güzelce önce zincirimi çektim. Eteğe hangi darlıkta, hangi genişlikte istiyorsanız, ben düz dar bir etek istediğim için işte bebeğin genelde 25-50 santim bir çevresi oluyor. Ona göre ayarladım. Normalde burada 100 tane zincir var ve 100 zincirin üzerine bu örneği kurdum. Ama yani dediğim gibi zincirlere takılmayın. Ölçünüze göre bakın. İnternetten de işte etek için ölçüler var. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Nasıl örneği kurduğumu anlatacağım. Ama küçük minyatür şeklinde göstereceğim sizlere. Normal. Mutlaka zinciri çekerken geniş geniş. Bakın, sakın alt zinciri dar çekmeyin. Böyle rahat, gevşek. Eğer sıkı çekiyorsanız mutlaka 3 milim tığ kullanın. Bakın, bu şekilde ölçünüze göre uzunca bir zincir çekin. Bakın, esneyecek. Siz bunu ölçerken mutlaka esnetmeden ölçeceksiniz. Bakın, esnediği zaman rahat 1-2 santim genişliyor. Zaten örgünün esnemesi lazım. Şimdi mesela şuradan bunun bakalım, ölçelim. Bakın 30 santim genişliğinde yapmışım. Yani 60 santim komple eteğimizin çevresi. Yani bu yaş, ay gruplarına göre değişiyor. Tabi daha küçük bir etek istiyorsanız, diyelim yeni doğan falan istiyorsanız, bu 25 falan olabilir. Yani bebeğinizin popo ölçüsünü ölçün, poposunu ölçün. Ona göre bir 5 santim fazla daha verin mutlaka. Çünkü genişlik payı olsun. Hani popodan girerken rahat rahat girsin diye.
Bir 5 santimde fazladan zinciri çekin. Yani bu kadar. Şimdi diyelim ben bu zinciri 100 santim çapında çektim. Şimdi size küçük olarak göstermem lazım ki hemen örneği yapalım. Zaten çok basit, bu videoda inşallah kısa olacak. Şimdi geliyoruz. Zinciri birleştiriyoruz. Böyle güzel bir halka oluştu. Bu başladığımız kısım eteğimizin alt kısmı. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya geldim. Bakın. Bir trabzan, tekrar bir trabzan. Şimdi bir zincir yakınlaştıralım. Bakın. Aynı noktaya 2 zincir çektim. 2 tane trabzan yaptım. Şimdi bir zincir atlıyorum. Hemen diğer zincire 2 tane yapıyorum. Bu etekten kendinize de yapabilirsiniz yetişkinler için. Yani genişliği, bolluğu, darlığı tamamen size kalmış. Ölçünüz neyse. Bu şekilde zincirlerinizi doldurun. Gelelim. Şimdi bakın az kaldı. Bu şimdi uzun olacağı için, sizde bu minyatür çalışması olduğu için dönecek. Mutlaka buna dikkat edin. Dönmesine, dönmemesine. Bakın burada. Ha, tamam, doğruymuş. Geldik. Şimdi bakın. Bir tane kaldı. Sizde de 2 tane kalabilir. Hiç sorun değil. Sakın 2 tane kaldıysa yapmayın. Hani buraya hemen diyelim 2 zincir kalırsa sakın doldurmayın. Çünkü genişler. Bu zincir kısmını geniş çektik ki burası kasmasın diye. Şimdi hırkanın yönü yukarı doğru olduğu için eteğin de yönü yukarı doğru olarak ayarlayacağımız için belini bu yukarıda yapacağız. Hırka ile etek eşit olsun diye mecburen bu şekilde yapmak zorundayız. Ama sadece etek yapanlar için sıkıntı değil. Direkt mesela buradan da beli yapabilir. Velhasıl şimdi bakın yaptık. Geldik şimdi hemen tepe noktasından birleştirdim. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum, döndüm. Bir iç bir dış gideceğiz. Şimdi şuradan bakın V şeklinde gözüküyor. Onun içine 2 tane yapıyoruz. 1 ve 2. Yani örnek bu kadar yani. Siz etek boyunu ne kadar istiyorsanız ona göre öreceksiniz. Şimdi bir iç bir dış, bir iç bir dıştan örerek bu örneği kuruyoruz. Yani örnek o kadar basit ki çok güzel ve çok kolay. Bakın şu boşluklara sakın batmayın. Direkt şu 2 tane trabzanın ortasına batıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi ben buradan buraya kadar bitireyim. Evet, son geldik.
Şimdi aynı şekilde batıyoruz. Bakın. Şimdi geliyorum, birleştiriyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum, döndüm. Bu sefer dış kısımda. Geldik, bakın şuraya. Bu kadar basit hanımlar. 3. sırayı da bu teknikle yapıyorsunuz. Yani böyle yukarı doğru örüyoruz hanımlar. Ben şimdi hemen bir boyunu size göstereyim. Benim hırkam küçük olduğu için bakın 18 sıra ördüm. 18 santim ördüm. Tabi siz bu kasır ördüğümü şu an bilemeyeceğim. Saymadım çünkü. 18 santim olana kadar ördüm. Belli lastiğiyle de 22-23'ü de bulur. Şimdi ördük güzel canımlar. Dediğim gibi ben hırka ördüğüm için ona takım olarak bunu ördüm. Bakın zincir olan kısmı nasıl esnek. Size mutlaka esnek şekilde yapın yani. Bu önemli. Şimdi önce bel lastiğini biraz darlatmamız lazım. Onun için arada bir kestirme yapacağız. Şu boşluk noktalarına bakın. 1 2 sık iğne tekniğiyle 3 4 5 6 tane tek trabzan yaptım. 1 2 bakın kestirmeyi şimdi gözü 7 ve 8'de kestirme görüyorum. Tel aldım, bakın direkt çıkmadım. Şimdi diğer 8'e batıyorum. Tel aldım. Çıkış yaptım. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'de kestirme yaptım. Bu kestirme yapmamın sebebi bel kısmının hafif dar olması. Zaten bunu da lastik yapacağız. Şimdi bakın bu şekilde 2 3 4 5 6 7 ve 8'e kestirme. Mutlaka bunu yapın. Eğer çok geniş ördüyseniz 5'te bir kestirme yapın ya da 4'te bir kestirme yapın. Yani ölçünü hani çok geniş bir etek olduysa ona göre birazcık böyle darlatacağız hanımlar. Şimdi aynı bu teknikle komple çevresini yapıp gelelim. Evet, şimdi komple yaptık, bitirdik. Geldik, 2 zincir çekiyoruz. Şimdi hemen trabzan yapıyorum. Bakın birer birer trabzan örüyoruz. Hiç kestirme, artırma yapmadan. Komple çevresine hemen trabzan dönelim. Evet, komple trabzan gittim eteğimizin çevresine. Şimdi hemen birleştiriyoruz ve lastik yapımına geçiyoruz. 2 zincir çektim. Geliyorum, bakın trabzanın orta kısmından trabzan yaptım. Şimdi bir önden bir arkadan alacağım. Eğer hala geniş geliyorsa gözünüze arkadan alırken de kestirebilirsiniz. Yani şu şekilde 1 ve 2 tane alıp kestirebilirsiniz bu şekilde. Ama bence fazla kestirmeyin çünkü giyerken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle arada kestirme yapın. Yani şu beli toparlaması lazım. Bunun böyle güzel zaten toparlayacak. Lastik kısmında zaten eksiltme yapmıştık sık iğne yaparken. Bu şekilde bir önden bir arkadan ilk sırayı hanımlar örüyoruz. Yakınlaştıralım. Bakın.
Şimdi bu sırayı komple yapıp geliyorum. Dilerseniz kestirme yapın, dilerseniz yapmayın. Tamamen size kalmış. Bu şekilde komple bir önden bir arkadan lastiğe gidip geliyoruz. Evet, bakın lastik kısmını birazcık kestirdim. Yani böyle top fazla bir kestirme yapmadım. Diyelim buralarda 2 tane, önde de 2 tane, yanda da birer tane. O şekilde kestirdim. Eşit bir şekilde kestirdiğiniz zaman zaten güzel düşüyor. Şimdi bir önden bir arkadan. Şimdi burayı ilk başlarken önden başladığımız için sonraki sıraya geldiğimizde de arkadan alıyoruz ve bitiriyoruz. Eğer gelmediyse 2 tane alıp o şekilde düşürün. Şimdi ikinci sıraya geçtim ve önden alıyorum ve lastik kısmını da ister 2 sıra ister 3 sıra örerek bitirebilirsiniz. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakın ikinci sırayı örüyorum. Lastik kısmımız bu kadar basit, yani başka bir şeyi yok. Şimdi hemen şu etek altında bunu göstermem lazım. Bakın şu etek altını krem rengine başlamadan önce ipin kendi renginden bir güzelce sık iğne gitmemiz lazım. Şu an ipin ucunu arıyorum. Biraz iplerim karıştı burada. Şimdi etek ucuna mutlaka sık iğne gidin hanımlar. Ama sakın bu sık iğneye giderken sıkı olmasın. Şu şekilde göstereyim. Hani gevşek olsun, sıkmayın yani. Böyle güzelce sık iğneleri yapın. Aslında burada yapabiliyorsanız zincirin içine gidin, daha düzgün olur. Bakın boşluğa battım, kötü durdu. Hemen sökelim. Boşluğa batmak yok. Zincirlerin içini dolduralım. Daha muntazam durur. Şu an gözlük takmıyorum. Göremiyorum ama şöyle göstereyim. Bakın zincirlerin içine sık iğneleri böyle güzel güzel gidelim. Evet, daha güzel duruyor. Beli bitirdikten sonra buna da hemen sadece bir sıra gidecek ipin kendi renginden. Çünkü krem renginden kenar oyasına gideceğiz. Krem renginden de galiba önce bir sık iğne gideriz. Ondan sonra ters tığ göstereceğim. Bakın bu şekilde komple çevresine gidelim. Ben de belini bitireyim. Bunun sık iğnesini gidip geliyorum. Evet hanımlar, bu şekilde eteği bitirdim sayılır. Bakın bellasını gittim. Bir sıra gidem ama bir sıra daha gitseydim daha güzel olabilirdi. Mutlaka 1, 2, 3 toplamda. 4. sıraya da gidin, daha güzel bir bel olacak. Galiba ben bir sıra daha gideceğim. Şimdi dediğim gibi bu bakın sık iğne kremden bu sefer gittim. Etek ucunu önce kendi renginden sonra bundan gittim. Çünkü daha muntazam olması için bu teknik önemli. Şimdi bakın sık iğneye böyle geliyoruz. Yakınlaştıralım. Birleştirdik. Şimdi geri sık iğne tekniği uygulayarak geri geri gidiyoruz. Yani sık iğnenin tersi diyor. Bakın bu şekilde oluşuyor hanımlar. Eteğimiz şimdilik bu kadar hanımlar. Bu şekilde tamamladık. Cebin bu kapağın yapılışını hemen hırkadaki videodan, kesetten alıp
ekleyeceğim. Oradan da kapağı da yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi cep yapımı için bir 23-24 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dilerseniz 30 tane de zincir çekebilirsiniz. Ne kadar boyut istiyorsanız ona göre cebi ayarlayabilirsiniz. Onu da hemen göstereceğim. Şimdi ben normalde nasıl yaptım? Altılı grup şeklinde yaptım. Yani 1, 2, aslında beşli yapsaydım daha güzel olacaktı. Daha küçük düşecekti cep. Ama 6 tane birazcık büyük oldu. Bakın aynı teknik ile başladım. Aynı örnek, hani hırkanın dibini kurarken nasıl kurduysak bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Yani mantık az çok anlamışsınızdır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane yapmıştım ben. Ama 5 tane de yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak isteyenler varsa 7'li grupta yapabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kapak ve cebi de aynı bu teknikle yapacaksınız. İkisi de aynı. Şöyle göstereyim. Bakın. Aynı teknik. Sadece kapağı 2 sıra ördüm. Cebe de 1, 2, 3, 4 sıra mı ördüm ben? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 pardon 5 sıra ördüm. Şimdi ben size kısa yoldan kapağı göstereyim. Yani bu kadar. Bu işlem. Aynı teknikle yukarı doğru örüyoruz. Normalde 5 sıra kapak, cep, 2 sırada kapak. Tabii bunun boyutları tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu böyle yaptık. Geldik. Makas nerede? Makas verir misin? Döndüm. Ön yüzü burada, başlama yüzü buradaysa ona göre kapağı o şekilde ayarlayacağız. Şimdi komple çevresini sık iğne gideceğiz. Önce şu fazlalığı bakın. Yani fazladan zincir çekin. İstediğiniz cep boyu olduktan sonra bu fazladan zinciri bakın 3. zincirden kesiyorum. Bakın böyle yapıyorum. Zera onu bağırtma çünkü dilimi algılamaz, YouTube çevirmez, yapma. Şimdi buradan böyle sık iğne gidiyoruz. Onu alıp gider misin? Ses yapıyor. Yani videoyu engelleyecek. Zehra yapma. Şimdi sık iğne. Bakın gidiyoruz. Geldik. Buraya da bir tane daha batıyorum. Geldim, şimdi bu köşe noktası tam sivri yapmak istemedim. 1-2 tane zincir sık iğne yaptım. Şimdi her zincirin içine birer tane sık iğne yapıyorum. Geldim, bakın buraya da 2 tane döndüm. Bu şekilde ayarlıyorsunuz hanımlar. Şimdi krem renginden de bakın bu şekilde bitti. Krem renklen de aynı buradaki gibi şöyle göstereyim. Komple önce bir sık iğne krem rengi gidiyorsunuz, sonra ters de gideceğiz. Şimdi hemen krem rengi ipini alalım.
şuradan sık iğne yapıyoruz. Fark ettiyseniz hep şeyler aynı teknik. Sadece parçalar küçük. Bu küçük parçaları işte nasıl şekillendireceğinize bağlı. Bunları birleştirmeniz de önemli. Yani küçücük bir kapak ve bu şekil bir hırkaya ne kadar güzel bir görsellik katıyor yani. Bu şekilde yani erkek çocukları için de harika bir model bu. Yani simli olduğuna bakmayın. Normalde sade olsa erkek çocukların da rahatlıkla giyebilir. Böyle geliyoruz. Üst kısma yapmayacağım. Ne kapakta ne cepte. Geldik. Şimdi şuraya da batıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum, ters tığ. Bunun olayı zaten bence ters tığ. Bu yani çok güzel bir görsellik katıyor. Bu şekilde kapağı da yapmış oluyoruz. Evet. Evet, bitirdim. İpi biraz uzun keselim. Çünkü bunu güzelce dikeceğiz.